Herkese merhaba. Bugün çok merak ettiğiniz, çok merak ettiğim, çok da merak edilen BYD'nin elektrikli modeli Seal U ile birlikteyiz. Hadi bakalım önce aracın dışını bir derinlemesine inceleyelim. Karşımda gördüğünüz BYD'nin D segmenti SUV aracı Seal U ya da Seal U Türkçesini söylemek gerekirse ki gerekir. D segmentinde bir SUV araç. Aracın ön kısmını ben çok beğeniyorum. Aracın önü böyle Porsche'a benziyor. Çok çekik böyle. Çekik gözlenir yani. Çin üretimi olduğu çok belli. Çekik gözlerinden. Altta şöyle led farımız mevcut. Yine aracın farları led olarak tasarlanmış ve gece sürüşünde gayet iyi bir aydınlatma sağlıyor bizlere. Aracın ön tamponu ve şu ön ızgaranın olduğu bölüm gayet şık ve sade tasarlanmış. Burası komple kapalı bir şekilde. Herhangi bir detay yok. Şurada büyük bir BYD yazısı. Ortada bakın bir tane kameramız var ve şurada plakalığın altında da bir adet radarımız mevcut. Bu radarımızla yine güvenlik sistemlerimiz entegre bir şekilde çalışıyor. Tamponumuzun kapalı ve aerodinamik bir şekilde tasarlanması tabii ki de aracımızın elektrikli olduğu için sürüş ekonomisine, yakıt ekonomisine çok olumlu katkıda bulunuyor. Hemen yan tarafa geçelim hızlıca. Gördüğünüz jantlar 19 inç aerodinamik jantlar. Bu jantların da şekli tamamen aerodinamik bir şekilde tasarlanmış. Bu nedenle rüzgar akışı araçta çok lineer bir şekilde sağlanıyor. Yine bu aracın rüzgar katsayısını da yazıyorum buraya. Hemen böyle baktığımızda büyük bir ön cam bizi karşılıyor. Ön camımız ısı ve ses yalıtımlı bir şekilde bizlere geliyor. Hemen yukarıya tavana baktığımızda bakın burada iki tane tavan barımız var. Bunların rengi böyle mat bir şekilde tasarlanmış ve göze hitap ediyor. Şuradaki krom çıtalardan biraz daha mat. Panoramik, elektrikli ve açılabilir sunroofumuz aracımızda var. B sütunumuzda piyano bilek kaplamamız var. Kapı kollarımızın üst kısmında krom kaplamalarımız mevcut. Yine C sütunumuzda piyano bilek kaplı ve arka kelebek camımız ve bagaj camımız tamamen karartılmış bir şekilde fabrika çıkışlı olarak bizlere geliyor. Şimdi kameramı alayım izninizle ve aracın etrafında hızlıca bir dolanalım. Birkaç küçük detaydan daha bahsedelim. Sonrasında da hemen bu güzelliğin içine binip bu aracı sürmeye başlayalım ve en önemli noktalarını sizinle paylaşalım. Ondan öncesinde bu videoyu çekmek için cidden çok uğraştım. Bugün cumartesi günü çocuklarımla geçireceğim zamanı ayırdım. Ayrıca çok hastayım ama buna rağmen sırf bu arabayı çekebilmek için sizlerin karşısına çıkıyorum. Lütfen bir abone olmayı bana çok görmeyin. Bir yorumu bana çok görmeyin. Bir beğeniyi bana çok görmeyin. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hadi görelim arabayı. Aracımız saf beyaz, titanyum gri, karbon siyah ve kum grisi olarak bizlerin beğenisine sunulmuş. Elektrikli modelimizde bu 4 renk bizlerin karşısına çıkıyor. Aracımızda aks mesafesi 2765 milim olmakla birlikte aracımızın toplam uzunluğu 4785 milim olarak karşımıza çıkıyor. Hemen önden de size genişliğinden biraz bahsedeyim. Ön tarafta iki teker arası mesafemiz 1630 milim olmakla birlikte iki ayna arasındaki mesafemiz 2085 milim. Arkasına geçelim. Arka iki teker arasındaki mesafemiz 1630 milim ve arka uçtan uca genişliğimiz ise 1890 milim olarak karşımıza çıkıyor. Aracımızın bagajını gösterelim hemen hızlıca.
Aracımızın bagaj hacmi 425 litre. Tabii ki de bir SUV araç için bu bagaj hacmini küçük olarak düşünebilirsiniz. Ancak sedan araçlardan farkı, bu aracın bakın pandizotun üstünde de bir alan var. Sedan araçlarda şu kısımdan itibaren mesela kısıtlanıyorsunuz. Ancak bu araçta pandizotu kullanmadığınız sürece dik bir şekilde bazı malzemelerinizi koyabileceksiniz. Bunu da düşünerekten aracın bagaj hacmi yetersiz görülse de bence yeterli seviyede. Bu aracın geniş olmasının verdiği güzelliği BYD daha çok arka diz mesafesinde ve arka yolcuların konforunu sağlamada kullanmış. Birazcık bir tık bagajdan kısmış diyebiliriz. Yine gördüğünüz gibi arka taraftaki oturma alanımız gayet geniş ve gayet ferah bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ortada bir tane kol dayamamız mevcut. Yine arka taraftakileri de düşünmüşler. 2 adet Type-C girişimiz var. Arka tarafta klima menfezimiz var. Arka tarafta herhangi bir ısıtmamız, soğutmamız aracımızda yok. Ancak D segmentinin bize getirdiği bir güzellik olarak bakın arka taraftaki plastik kalitelerimiz de gayet güzel. Şurası yumuşak plastik, burası deri kaplama. Yine bakın burada krom bir BYD yazısını görüyoruz. Bu araç ayrıca Euro NCAP testinde ISOFIX sabitlemesi kategorisinde tam not almış. Bunu da belirteyim. Özellikle bebekli ve çocuklu aileler için bu olmazsa olmaz bir güzellik bizim için. Ayrıca aracımızın bir güzelliği daha şu ki aracımızın koltukları yatırılabiliyor. Şuradan tutuyorsunuz. Koltukları çekiyorsunuz. Bu şekilde tam düz bir zemin oluyor ve 1440 litrelik bir bagaj hacmi size sağlıyor. Buranın komple düz olması da çok güzel. Kamplarda burayı yatak olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca koltuğun seviyeleri de var. Bakın şu şekilde 4-5 tane seviyesi var. Bakın böyle yine aynı yerden ipten çektiğinizde arkaya doğru gidebiliyor. Yolculuğunuz esnasında konforlu bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şu en son seviyesi bak. Yine bagaj kısmından yer kazanmak istiyorsanız da arkada da biri oturmuyorsa şu en ön seviyeye getirip koltuğunuzu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, ufaktan yağmur da başladı. Aracın dışını bitirip hemen sürüşümüze geçelim. Son olarak benim söyleyeceğim aracın ağırlığı 2147 kilogram. Elektrikli olduğu için tabii ki bataryalar epeyce bir yer kaplıyor. Hemen elektrikli bagajımızı kapatalım. Şurada bakın 2 tane tuş var. Buna bastığınızda elektrikli bagajımız kapanıyor. BYD Seal U amblemini görüyorsunuz. Yine burada bir bagaj açma düğmemiz mevcut. Arka farları aracın full led ve şu orta kısmında zarif su damlaları şeklinde tasarlanmış bir tasarım mevcut. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Ayrıca led fren lambalarımız da çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Aracın arkadan görünüşü de bu şekilde. Hadi hep beraber ekipmanlarımızı toplayıp sürüşe geçelim. Yolda görüşmek üzere. Bu aracı kullanmak için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü biliyorsunuz elektrikli araç sever olarak bu aracı çok merak ediyorduk hep beraber. Bu aracın marifetlerini hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi aracımızın içindeyiz. Hemen aracımızı şöyle çalıştırıp yolumuza çıkalım. Bakın start stop tuşumuz burada. Şöyle basılı tutuyoruz. Önce frene basıyoruz. Sonra start stop tuşuna basıyoruz. Aracımız 2025 model BYD Seal U EV modeli. 218 beygir gücünde ve 330 Nm torka sahip. 0-100 hızlanma değerimiz 9.6 saniye. Bununla ilgili zaten 0-100 hızlanma videosu da çekeceğim. Araçta çok güzel bir kronometre bölümü var ve bakın burada uygulamayı kullanacağız. Beni takip edip shortlarımdan görebilirsiniz. Burada görüyorsunuz aracın bir vites topuzu var. Buna Okyanus kristali isimlendirmesi yapmışlar. Gayet böyle hakikaten de kristalimsi bir yapısı var. Vitesimizi D'ye aldık. Hafif hafif ayağımızı gazdan çektik ve ilerliyoruz. Şunu söyleyebilirim ki aracın sessizliği gerçekten muazzam olmuş. Zaten bunun üzerine epeyce bir kafa yormuşlar. Şu an Arnavut kaldırımı bir yoldan geçtim. Hakikaten aracın süspansiyon sönümlemesi gayet güzel bence. Ayrıca trim sesi vesaire gelmiyor. Bu NHV dediğimiz gürültü, titreşim ve sertlik testlerini çok güzel bir şekilde yaptıkları için aracın yalıtımına epeyce bir kafa yormuşlar. Yalıtımından süspansiyonlarının sönümlemesine, bu konulara ciddi emek sarf etmişler. Aracın o noktada konforu gayet yerinde. Hadi bakalım yavaşça yolumuza çıkalım. Aracın yoldaki marifetlerini
hep birlikte görelim. Aracımız hem Euro NCAP'ten hem de Green NCAP'ten 5 yıldız almış. Euro NCAP hepiniz biliyorsunuz. Sürücü, yolcu, yaya güvenliği hakkında çarpışma testleri yapıyor. Peki ya Green NCAP ne? Green NCAP 2019 yılında kurulmuş bir kuruluş. Aracın ne kadar çevreye duyarlı, ne kadar çevreyle uyumlu olduğunu gösteren bir test kuruluşu. Buradan da 5 yıldız almış bir araç. Kesinlikle çok güvenli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aracın güvenlik ekipmanları mevcut. Özellikle yanal çarpışmalarda bu aracın güvenliği fazlasıyla iyi. Çünkü iki yolcu arasında da airbag var. Koltukların bulunduğu yan taraflardan bir airbag çıkıyor ve iki yolcunun arasında bir duvar vazifesi görüyor bu airbag. Dolayısıyla yandan çarpışmalarda herhangi bir darbede sağdaki yolcuyla soldaki sürücünün çarpışmasını, birbirine darbe aktarmasını engellemiş oluyor bu airbag. Aracın özellikle yan çarpışma testleri olması gerekenden de daha iyi bir sonuç almış. Aracımızda BYD Blade bir batarya var. Bu arada biraz terledim. Hemen hadi klimamızı açalım. Biliyorsunuz elektrikli araçlarda en çok elektrik tüketimine sebep olan etmenlerden birisi kalorifer ve klima. Bu nedenle araçta koltuk ısıtma ve koltuk soğutmayı özellikle mevsim geçişlerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Mevsim geçişlerinde yakıt tüketim değerlerinizi düşürmenize katkıda bulunacaktır. Ve bugün menzil konusunda problemimiz olmadığı için bakın şöyle %78 bataryamız olduğu için klimamı da açacağım. Ayrıca havamız da biraz sıcak bugün. Bakın klimamızı şu karşıdaki ekranımızdan kontrol edebiliyoruz. Burayı da ufaktan göstereyim ve klimanın buradan nasıl açılacağını göstereyim. Burada klima ekranına geliyoruz. İstediğimiz değeri ayarlıyoruz. Sonrasında hemen yana kayıyoruz. Bakın burada düzeyi ayarlıyoruz. Ardından yine bu ekranımızdan bakın koltuk çekmesine geldiğimizde buradan koltuk soğutmamızı açıyoruz. Ben koltuk soğutmamı 2'ye ayarladım. Bakın burada da gördüğünüz üzere hemen mavi bir şekilde bana koltuğumun soğutmaya başladığını gösterdi. Koltuk soğutma da kesinlikle harika bir buluş. Neden? Çünkü araçta deri koltuklar mevcut. Deri koltukların da en büyük dezavantajı tabii ki de yazın çok fazla terletmesi. Bu terletmenin önüne koltuk soğutmayla birlikte geçebiliyorsunuz. D segmenti bir araç olduğu için bunu yadırgamadım. Ancak bazı D segmenti araçlarda koltuk soğutma opsiyonu olabiliyor. Bu nedenle bu araçta koltuk soğutma sisteminin de olması gerçekten beni mutlu etti. Aracımızda zaten yağmur sensörümüz, far sensörümüz standart bir şekilde geliyor. Araçta şerit takip sistemimiz, aktif cruise kontrolümüz var. Yine kör nokta uyarı sistemimiz var. Bakın şu yan tarafta bir üçgen bir şekil var. O yanıp sönüyor. Herhangi bir kör noktada göremediğiniz bir şey varsa. Bu direksiyon simidindeki tuşları o kadar güzel tasarlamışlar ki bakın buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Şu tuşa bastığımızda hemen kameralarımız açılıyor. Kameralarımız dört tarafı da gösteriyor. Ayrıca sürüş anında da bu ekranlar açık vaziyette kalıyor ve etrafınızı 360 derece görebiliyorsunuz. Ayrıca şu yandaki tuşla birlikte de bu yandaki ekranın yönünü ayarlayabiliyorsunuz. 90 derece dik bir şekilde olabiliyor. Yine yan bir şekilde dönebiliyor. Genellikle uzun yol sürüşlerinizde yola odaklandığınız için bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Kısa mesafe sürüşlerinizde de ekrandan maksimum faydalanmak için dik konuma alabilirsiniz. Tabii böyle bir kural yok. Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Bakın hareket halinde de bu şekilde gördüğünüz gibi kameralar açık bir vaziyette gidebiliyorsunuz. Bakın aktif cruise kontrolün ayarlandığı kısım burası. Kısma bastığınızda aktif cruise kontrol etkinleştirildi diyor. Buradan da ön taraftaki araçla olan mesafenizi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca araç aktif cruise kontrolde giderken ön taraftaki araç kırmızı ışıkta durduğunda duruyor. İlerlediğinde de ilerliyor. Sizin tekrar gaza basmanıza gerek kalmıyor. Bunu da söyleyeyim. Bulunduğum yol köy yolu. Tek şeritli bir yol. Bakın kasislerden falan geçiyorum. Kasisler de ciddi kasisler yani. Bu yolda çok fazla süratli gidilmemesi için yapılmış kasisler. Ve yine doğalgaz yamaları var yollarda. Ona rağmen süspansiyon sönümleme sesi pek içeriye almıyor. Ayrıca herhangi bir yerinden trim sesi de gelmiyor. Sadece aracın ağır olmasından kaynaklı olabilir. Birazcık bu sönümlemeleri direksiyon elinizi hissettiriyor sizin. Yani böyle büyük çukurlara girip çıktığınızda hafif bir böyle titreşim oluyor direksiyonda. Bazı araçlarda bu çok güzel ayarlanıyor. İstediğiniz kadar çukurdan geçin, istediğiniz kadar çukura, bozuk yola girin. Elinize herhangi bir titreşim, herhangi bir ses gelmiyor. Herhangi bir hareket gelmiyor. Bu araçta da gelmiyor ama %100 üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak %90 seviyesinde. Aracın süspansiyonları
tabanları bir tık yumuşak ayarlanmış. Gaza bastığımızda bakın şu an gazı kökledim. Aracın ön tarafı böyle bir havaya kalkıyor. Ön tarafta hafiften bir baştan kayma araçta oluyor. Aracın şu orta konsoluna bakacak olursak bakın burada 2 tane şarj istasyonumuz var. Telefonlarınızı temassız bir şekilde burada şarj edebilirsiniz. Şu tuşlar çok ilgincime gitti. Tek parça halinde yekpare. Ancak ne tarafa basarsanız orası çalışıyor. Bakın buraya bastığımda dörtlü yanıyor. Aslında siz buraya bastığınızda bütün hepsi çökecekmiş gibi geliyor ama öyle bir ayarlamışlar ki buraya ortaya basıyorsunuz mesela ışığı yanıyor. Şu auto hold'a basıyorsunuz mesela auto hold yanıyor. Bakın bu tarafta yine klimayı kolayca açıp kapamak için bir tuşumuz mevcut. Klimayı buradan kolayca açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca burada ön cam buğu çözücümüzü açabiliyoruz. Yine burada modlarımız var. Hemen modlarımıza bakalım. Snowfield, Sport, Normal, Eco şeklinde toplamda 4 tane sürüş modumuz var. Bu sürüş modlarını zaten anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Sadece Snowfield sürüş modunda karlı havalarda kullanmanız gereken sürüş modu olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ben Sport'u merak ediyorum. Hemen bir Sport alalım bakalım ne olacak. Gaz tepkimeleri ciddi güzelleşti araçta. Önünü havaya dikiyor resmen araç. Gaz tepkimeleri çok güzel oldu. Aracın gidişi de çok güzel oldu. Yalnız az önce gaza biraz fazla bastım. Önden kaydı araba. O noktada dediğim gibi aracı konfor odaklı tasarladıkları için hafiften kaymalar olabiliyor. Ona dikkat edeceksiniz. Aracın sadece ben şu direksiyon tasarımını biraz beğenmedim. Çok sade olmuş. Biraz daha şöyle şekilli bir şeyler yapabilirlerdi. Direksiyon ayrıca biraz daha böyle kalın etli olmuş. Hafif ince ve küçük olsaydı sanki daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ancak aracın bir D SUV olduğunu düşünürsek büyük ve heybetli bir direksiyon yapmak istemiş olabilirler. Bu noktada da bu şekilde bir direksiyon kullanmış olabilirler. Araçta Infinity müzik sistemi mevcut. Yine bakın bu klima menfezleri çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Genelde alışık olmadığımız bir tasarım bu. Hatta şu orta konsolda bakın ekranın hemen altında konumlandırılmış. Tabi bu ekranın büyük olmasından kaynaklı bir durum. Torpidonun üst kısmındaki bakın ambiyans aydınlatmalarını görüyorsunuz. O ambiyans aydınlatmaları gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş. Ben onu Volkswagen Tiguan'da da görmüştüm. Gerçekten araca şık bir görüntü katıyor. Karartmalı bir aynamız mevcut. Katlanabilen ısıtmalı yan aynalarımız mevcut. Yan aynalarımızın alt kısmında aydınlatmalar mevcut. Yine kapı çıtalarımızda, şu orta konsolumuzda torpidonun üstünde ambiyans aydınlatmaları mevcut. Bu ambiyans aydınlatmaları sese duyarlı bir şekilde tasarlanmış. Dokunmatik yanan okuma ışıklarımız mevcut. Bunlar dokunmatik yanıyor. Yine makyaj aynalarımız beyaz ışık. Tabi D segmenti olduğu için bu tarz detaylara bakıyoruz mutlaka. Aracın malzeme kalitesine diyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü aracın malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Aracın dokunduğunuz her yeri deri. Yine torpidosu, yan kapıların kaplamaları, komple her yer deri. Zaten direksiyon deri biliyorsunuz. 12.3 inç olarak bu karşımızdaki gösterge panelini görüyorsunuz. Yine 15.6 inç olarak multimedya sistemimizi görüyorsunuz. Bu multimedya sistemimizde Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz bir şekilde bizlere sunuluyor. Araçta 10 adet Infinity ses sistemi olduğunu söylemiştik zaten. Yine burada şarj ünitemiz mevcut. Aracımızda Type-C girişlerimiz mevcut. Hemen şu alt tarafta bakın 2 adet ve 1 adet SD kartı girişimiz mevcut. Arka kısmımızda da yine 2 adet bakın Type-C girişimiz mevcut. Şu karşımızdaki ekrandan da şöyle bahsedeyim size. Bakın şu tuşa bastığımızda menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine bu sağ sol hareketiyle gidişlerimizi yapıyoruz. Bakın burada aracımızın hız uyarı sistemini açıp kapatabiliyoruz. Bakın burada kaç kilometrede devreye gireceğini gösteriyor bize. Hemen yanında 2 tane modumuz var. Bir klasik bir moda şeklinde. Bakın klasiğe girelim. Klasikte böyle bir ekranımız var. Biz modaya çevirelim. Modada kullanıyoruz çünkü. Yine klimayı buradan ayarlayabiliyoruz. Klimanın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Herhangi bir uyarı var mı onu buradan görebiliyoruz. Bu yine kronometre 0-100 hızlanmasını buradan yapabiliyoruz. Aracın lastik basınç değerlerini görüyoruz. Bu orta konsolda bu özelliklerden yararlanabiliyoruz. Yine sol tarafta bakın şu yeşil alanda charge yazıyor görüyorsunuz. Aracın gazdan ayağınızı çektiğinizde bu charge dolmaya çalışıyor. Genelde fren kullanmamaya çalışıp bu charge kısmını kullanaraktan rejeneratif freni kullanarak aracı durdurmaya gayret etmeniz gerekli ki aracınız elektrikli olduğu için daha az yakıt tüketimi değeri yakalasın. Bu arada rejeneratif freni bakın buradan high ya da standart konumuna
getirebiliyorsunuz. Ben high konumunda kullanıyorum ve böylelikle aracı frenlemeden kendi rejeneratif freniyle durdurup elektrikten kazanmaya çalışıyorum. Head-up display'imizde bakın şu karşıda çok net bir şekilde gözükmüyor ama head-up display var. Projeksiyon şeklinde yansıtılmış bir şekilde. Aracın elektrik tüketiminden bahsetmek gerekirse de aracımız 20.5 kWh bölü 100 km karma tüketim değerine sahip. Ancak bence aracı düzgün kullanırsanız bu değerlerin de altına düşeceğinizi düşünüyorum. Aracın 87 kW'lık bir bataryası var. BYD Blade bir bataryası var ve bu BYD Blade batarya gayet başarılı bir şekilde yapılmış. Çivi testine tabi tutulan batarya kesinlikle herhangi bir yanma, patlama gibi reaksiyon vermeyerek araç bataryaları için yapılan en tehlikeli test olan çivi testini başarıyla geçmiş. Yine aracın menzili WLTP karma verilerine göre 500 km. Evet, benim BYD Seal U aracımız hakkında düşüncelerim bunlar. Buradan aracın sahibi Kenan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Kendisi aracını bize verdi ve test etmemiz için bizlere güvendi. Kendisine buradan kazasız belasız sürüşler diliyorum. Aynı yerde çalışıyoruz kendisiyle. Araçla ilgili deneyimlerini sürekli bir şekilde benimle paylaşacak. Ben de sizinle paylaşabilirim. O da kanalımızı takip ediyor. Altta herhangi bir sorunuz vesaire olursa yazın. Kendisi de cevap verecektir. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu kanalın sürdürülebilir ve devamlı olması için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli, güzel sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.